Bir an için modern dünyayı, o güvenli kozanızı unuttuğunuzu hayal edin. Antibiyotikleri, ağrı kesicileri, o steril beyaz ameliyathaneleri ve sessizce çalışan MR cihazlarını zihninizden tamamen silin. Yıl 1800, belki 1600'ler. Bir sabah uyanıyorsunuz ve boğazınızda korkunç bir yanma var. Ya da belki çocuğunuzun ateşi bir türlü düşmüyor. Çaresizsiniz, korkuyorsunuz ve yapabileceğiniz tek bir şey var. Bir doktora görünmek. Ona güveniyorsunuz. O, toplumun en bilgili, en saygın, en aydınlanmış insanı. Sizi ve sevdiklerinizi kurtaracak tek güç o. Ama o kapıdan içeri girdiğinde, siyah çantasının içinde şifa değil, saf bir kabus taşıdığını henüz bilmiyorsunuz. Çünkü birazdan size uygulayacağı tedavi, hastalığınızdan çok daha acı verici, çok daha vahşi ve kesinlikle çok daha ölümcül olacak. Tarih kitapları bize hep zaferleri, devrimleri ve kahramanları anlatır. Ama o tozlu sayfaların arasında gizlenen, kimsenin yüksek sesle konuşmadığı çok daha karanlık bir hikaye vardır. Tıbbın kanlı geçmişi. Zamanın tarihine hoş geldiniz. Bugün, insan aklının sınırlarını zorlayan, dinlerken bile teninizde bir ürperti hissedeceğiniz, doktorların cellatlardan farksız olduğu o karanlık çağlara yolculuk yapıyoruz. Beyne sokulan buz kıracaklarından, öğütülmüş insan yiyen aristokratlara, radyasyonlu sulardan, saniyeler içinde uzuv kesen kasap cerrahlara kadar. Hazırsanız, derin bir nefes alın. Çünkü tarihin en acımasız, en korkunç ve en şok edici tıbbi hatalarıyla yüzleşme vakti. Bu dehşet verici uygulamaların detaylarına inmeden önce anlamamız gereken tek bir şey var. Neden? Bu insanlar birer sadist miydi? Hastalarına işkence etmekten zevk mi alıyorlardı? Hayır. Asıl korkutucu olan da bu zaten. Onlar doğru şeyi yaptıklarına, bilimsel ve etik davrandıklarına tüm kalpleriyle inanıyorlardı. Binlerce yıl boyunca tıp dünyasına antik çağlardan gelen tek bir dogmatik teori hükmetti. 4 sıvı teorisi. İnanışa göre insan vücudu 4 temel sıvıdan oluşuyordu. Kan, balgam, sarı safra ve kara safra. Eğer hastaysanız, virüsler veya bakteriler yüzünden değil, bu sıvılardan biri dengesizleştiği için hastaydınız. Doktorun görevi basitti. Fazla olanı vücuttan atmak. Ve vücuttan atılması en kolay sıvı hangisiydi dersiniz? Elbette kan. Bunun en trajik ve en ünlü örneği İngiltere Kralı II. Charles'ın ölümüdür. Tarih 1685. Kral bir sabah tıraş olurken hafif bir felç geçirdi. Dönemin en iyi 14 doktoru hemen başına toplandı. Kralı ne pahasına olursa olsun kurtarmalıyız dediler. Ve ona bir insana yapılabilecek en büyük işkenceyi tedavi adı altında uyguladılar. Önce kolundan yarım litreye yakın kan aldılar. Kral baygınlık geçirdi ama iyileşmedi. Omuzlarını neşterle derin derin kesip vantuzlarla daha fazla kan çektiler. Yetmedi, kralın kafa derisini kazıdılar ve çıplak etine yakıcı asit döktüler. Amaçları kötü ruhları buharlaştırmaktı. Kral acıdan kıvranıyordu, yalvarıyordu ama doktorlar durmadı. Ona zorla kusturucu zehirler içirdiler. Bağırsaklarını boşaltmak için ardı ardına lavmanlar yaptılar. Ayak tabanlarına güvercin dışkısı ve zift sürdüler. Ve son darbe olarak kafatasının içine kadar işleyen kızgın demirlerle dağlama yaptılar. Kral Charles, hastalığından değil, doktorlarının elinde kan kaybından, susuzluktan ve tarifsiz bir acıdan öldü. Son sözleri ona bu işkenceyi yapanlardan özür dilemek oldu. Ölümüm bu kadar uzun sürdüğü için beni affedin. Eğer bir krala bunu yapıyorlarsa, sıradan bir köylüye neler yapabileceklerini siz hayal edin. Kan akıtmak yeterince korkunç değilse, şimdi midenizi biraz daha zorlayacak bir uygulamaya geçelim. Bugün yamyamlığı en büyük tabu, en büyük vahşet olarak görüyoruz değil mi? Ama 16. ve 17. yüzyıl Avrupa'sında
Yamyamlık sadece normal değil, aynı zamanda lüks bir tedaviydi. Buna ceset tıbbı deniyordu. Mantık şuydu: canlı, canı çeker. Yani eğer başınız ağrıyorsa, ölmüş birinin kafatası tozunu içmeliydiniz. Kanınız zayıfsa, taze bir cesedin kanını içmeliydiniz. Özellikle Mısır mumyaları. O dönemde altından bile değerliydi. Mezar soyguncuları Mısır'dan binlerce mumya kaçırıyor, Avrupa'ya getiriyordu. Bu mumyalar eczanelerde öğütülüp toz haline getiriliyor, sonra da çikolataya veya şaraba karıştırılıp zenginlere, krallara ve kraliçelere her derde deva olarak satılıyordu. İngiltere Kralı II. Charles, az önce bahsettiğimiz talihsiz kral, kendi özel kralın damlası adını verdiği bir iksir hazırlatmıştı. İçinde ne mi vardı? Alkol ve öğütülmüş insan kafatası. Hatta idam sehpalarının önünde bekleyen epilepsi hastaları vardı. Cellat baltayı indirdiği anda ellerinde kaplarla koşan insanlar sıcak kanı içmek için birbirini eziyordu. Çünkü taze kanın yaşam enerjisini transfer ettiğine inanıyorlardı. Yani Avrupalı aristokratlar birbirlerine kibarca çay ikram ederken aslında atalarımızı yiyorlardı. Şimdi sizi biraz daha yakın tarihe, 19. yüzyılın ortalarına götürelim. Henüz anestezi yok, eter yok, morfin yok ama ameliyat olmak zorundasınız. Bacağınız kangren olmuş ve kesilmesi gerekiyor. O masaya yattığınızı düşünün. Ellerinizi ve ayaklarınızı deri kayışlarla bağlıyorlar. Ağzınıza ısırmanız için tahta bir parça veriyorlar. Ve cerrah eline testereyi alıyor. O dönemde iyi bir cerrahın tek bir özelliği vardı: hız. Ne kadar hızlı keserseniz, hasta o kadar az acı çeker ve şoktan ölme ihtimali o kadar azalır sanılıyordu. Ve hiçbiri Doktor Robert Liston kadar hızlı değildi. Ona Batı'nın en hızlı bıçağı diyorlardı. Bir bacağı 30 saniyenin altında kesebiliyordu. Ameliyathaneye girdiğinde izleyicilere döner, "Zaman tutun beyler, zaman tutun," diye bağırırdı. Ama hız, felaketleri de beraberinde getiriyordu. Liston'un en ünlü ameliyatı, tıp tarihine %300 ölüm oranlı ameliyat olarak geçti. Evet, yanlış duymadınız. Tek bir hasta için yapılan ameliyatta 3 kişi öldü. Nasıl mı? Liston o kadar hızlı hareket ediyordu ki, hastanın bacağını keserken yanlışlıkla asistanının parmaklarını da kesti. Heyecanla testereyi savururken, arkada izleyenlerden birinin ceketini yırttı. Adam korkudan kalp krizi geçirip oracıkta öldü. Hasta ve parmakları kopan asistan, birkaç gün sonra enfeksiyondan öldüler. Tek bir ameliyat, 3 ölü ve geride kalan kanlı bir efsane. Anestezi bulunana kadar hastaneler iyileşme yeri değil, çığlıkların duvarlarda yankılandığı işkencehaneleriydi. Kan, vahşet ve yamyamlıktan bahsettik. Şimdi ise kulağa şaka gibi gelen ama ne yazık ki gerçek olan bir yönteme bakalım. 1700'lerde Amerika'dan Avrupa'ya yeni bir bitki geldi: tütün. Tütün o kadar popüler oldu ki, doktorlar onun ısıtıcı etkisinin ölüleri bile diriltebileceğine inandılar. Özellikle boğulma vakalarında. Thames Nehri'nde boğulan birini kıyıya çektiklerinde suni teneffüs yapmıyorlardı. Bunun yerine tütün lavmanı seti adını verdikleri özel körükler kullanıyorlardı. Yöntem şuydu: doktor, tütün dumanını körükle hastanın rektumuna, yani makaatına üflüyordu. Amaçları, tütünün sıcaklığı ve nikotinin uyarısıyla bağırsakları harekete geçirip kalbi tekrar çalıştırmaktı. Londra'da nehir kenarına, içinde bu körüklerin olduğu acil müdahale dolapları bile kurulmuştu. Ancak bir süre sonra doktorlar, nikotinin kalbi çalıştırmak bir yana, ölümcül bir zehir olduğunu fark ettiler. Ama bu farkındalık oluşana kadar binlerce insan, kelimenin tam anlamıyla içlerine duman üflenerek hayata veda etti. 1900'lerin başında Marie Curie radyumu keşfettiğinde dünya büyülendi. Karanlıkta parlayan bu element saf enerjiydi ve mantık yine aynıydı. Enerji veriyorsa sağlığa da iyidir.
Böylece radyum çılgınlığı başladı. Bugün nükleer atık muamelesi yaptığımız bu madde, o zamanlar şifa diye satılıyordu. Radyumlu sular, radyumlu çikolatalar, radyumlu yüz kremleri, hatta iktidarsızlık için radyumlu fitiller. Reklamlarda hücreleri canlandırır, yaşlılığı durdurur yazıyordu. Zengin sanayici Eben Byers, kolunu incittiği için doktor tavsiyesiyle Raditor adında radyumlu bir su içmeye başladı. Günde 3 şişe içiyordu. Kendini harika hissettiğini söylüyordu. Ta ki çenesi düşene kadar, kelimenin tam anlamıyla. Radyasyon kemiklerini o kadar eritti ki, önce dişleri döküldü, sonra alt çenesi koptu ve beyninde delikler oluştu. En acı hikaye ise radyum kızlarınındı. Saat fabrikalarında çalışan bu gencecik kadınlar, saat kadranlarını parlayan boyayla boyuyorlardı. Fırçaları sivriltmek için dudaklarına sürüyorlardı. Zararsız denmişti onlara. Hatta eğlence olsun diye dişlerine sürüp karanlıkta parıldayarak gülüyorlardı. Yıllar içinde hepsi, korkunç kemik kanserleri ve tümörlerle, acı içinde can verdi. Onların mezarları bugün bile o kadar radyasyon yayıyor ki, Geiger sayaçları o mezarların başında çığlık atıyor. Ve son durağımız, belki de en korkuncu, çünkü burada hedef beden değil, insan ruhuydu. 1940'lı yıllar, modern çağ. Dr. Walter Freeman, akıl hastalıklarını tedavi etmek için lobotomiyi geliştirdi. Elinde bir buz kıracağı ve bir çekiçle hastanın göz çukurundan giriyor ve beynin ön lobunu karıştırıyordu. Amaç, duygusal bağlantıları kesmekti ve işe yarıyordu da. Hastalar artık üzülmüyor, artık korkmuyorlardı. Ama artık gülmüyorlardı da, sevmiyorlardı, hayal kurmuyorlardı. JFK'nin kız kardeşi Rosemary Kennedy gibi binlerce insan, bu işlemden sonra yürüyen, nefes alan ama içinde kimsenin olmadığı boş kabuklara dönüştü. Ve bu işlem için Freeman'a Nobel ödülü verildi. Kan akıtmalar, yamyamlık, 30 saniyelik kasaplıklar, radyasyonlu sular. Bunları dinlerken iyi ki o zamanlarda yaşamıyorum diye düşündünüz, değil mi? Rahatladınız. Ama videoyu kapatmadan önce kendinize şu soruyu sorun. Lobotomi yapan doktor da, radyum içen o sanayici de o anın en ileri bilimine güveniyordu. Onlar için gerçek buydu. Peki ya biz? Şu anda 2024 yılında bize çok normal gelen, her gün kullandığımız hangi ilaç, hangi teknoloji veya hangi gıda? Bundan 100 yıl sonra torunlarımız tarafından dehşetle izlenecek. Kemoterapi mi, yapay zeka mı, yoksa genetiğiyle oynadığımız gıdalar mı? Belki de gelecek nesiller bizim hikayemizi dinlerken, tıpkı bizim şu an yaptığımız gibi başlarını acıyarak sallayacak ve şöyle diyecekler: zavallılar, iyileşmek isterken kendilerine neler yapmışlar. Zamanın tarihinde, bilimin karanlık dehlizlerine yaptığımız yolculuk sona erdi. Eğer bu video bakış açınızı değiştirdiyse, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sizce günümüzün modern hatası ne? Yorumlarda buluşalım. Bir sonraki gizemde görüşmek üzere. Hoşça kalın ve şüpheyle kalın.